Koçları Mekanı'na hoş geldiniz. Bugün tekrar Senem Hanım'la birlikteyiz. Onunla geçen sefer sohbet etmekten çok keyif almıştık. Gelin dedim tekrar konuşalım. Teşekkür ederim. O da kabul etti geldi. Nasılsınız? Zevkle davetiniz için ben de çok teşekkür ederim. Benim de tadı damağımda kalmıştı. Söyleyeyim çok keyifli bir toplantı oldu. Ben çok iyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız Münevver Hanım? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Senemcim de diye devam etsem olur mu? Siz Çok de bana güzel olur. Münevver deseniz. Bayılırım. Aşırı güzel olur. Tamam, harikasın. O zaman biz bugün dedik ki merhamet ve kibir konularının etrafında konuşalım dedik. Aslında bir dualite gibi duruyor ama bakalım konuşma bizi nereye götürecek. Merhamet hakkında ne düşünüyorsun? Oradan bir başlayalım. Merhamet nedir? İlk düşündüğümüzde insanlar da düşünsün şimdi ne geliyor akıllarına gibi. Oradan bir başlayalım. Sen çok güzel bir ifadeyle açtın zaten orada. Zıt gibi görünüyor, dualite gibi görünüyor diyerek. Merhamet, hani benim hemen söyleyebileceğim tanım Allah'ın Rahman ve Rahim isimlerinin aslında tecellisi olması gereken. Ama benim o hep vurgulamaya çalıştığım duniyi algı altında, onun zanları altında benlik yani müstakilen bir benlik atadığımız zaman kendimize biz bu tecelligah olamıyoruz. O yüzden bende merhamet gibi görünen şey aslında basbayağı kibir oluyor. Yani benim orada bir asimetri oluyor. Ben üstünüm. Ben var, öteki var, bir asimetri var, ben üstünüm, o değil. Dolayısıyla ben ona merhamet gösteriyorum. Ya söylerken bile ben kendimde kibri böyle gelişini hissediyorum. O yüzden hani tanım olarak Rahman ve Rahim isimli olsa da aslında merhamet kılığına girmiş kibir oluyor. Eğer biz müstakil benlikten kurtulmazsak. Benim tanımım bu, bilmem sen ne dersin? Yani ben de girmeden önce şu sözlüğe baktım. Sözlükte ne yazıyor diye. Hı. Herkes de Google'a baktığında görür. Bir kimsenin veya bir başka canlının karşılaştığı kötü durumdan dolayı duyulan üzüntü, acıma. O kadar masum bir anlatımı var ki. Yani şimdi bunu böyle söylersek der, yani okursak ve eğer dersek ki burada ben işte tanrıcılık mı oynuyorum dediğinde, estağfurullah ne münasebet falan deriz ama aslında dünyalık ilişkilerimizde baktığımızda dediğin gibi merhametin altında mesela bakıyorsun rahim sıfatı var. Rahim, rahmet, doğuran, besleyen hani Allah'a atfettiğimiz şeyler ama tabii ki bizde de zuhur eden özellikler. Okey ama bunlar kibre dönüştüğü yerde o zaman senin dediğin gibi iki tip insan var ya da genelden deriz ya bir kibre kapılıp yani kibir hemen orada bak çıkıyor. Sanki burada bir dualiteymiş gibi ama aslında biraz da ikiz kardeşiymiş gibi değil mi? Ne kadar ilginç. Aynen. Ve bak orada çok güzel tanımdan bir kelimeyi cımbızla çekiyorum Hı Münevver. hı, hı hı, Acıma duygusu dedin ya sonunda. O zaten aslında kibri çok güzel ifade ediyor. hı Şimdi hı, küçük bir hikaye anlatılır. Bir tane evsiz orada dilenirken iki kişi sadaka vererek geçiyor. Bir tanesi sadaka verdikten sonra işi gücü rast gidiyor. Aynı sadakayı veren ikinci kişinin hiçbir işi rast gitmiyor. Aynı sadakayı veriyorlar. Ne oluyor? Buradaki fark ne? Birincisi acıyarak veriyor. Yani kibirle veriyor. Bunun iki boyutu var. Yani bana göre iki boyutu var. Bir tanesi kendini üstün görme, onu küçük görme boyutu var. hı Bir hı, tanesi de Allah'a iftira var orada. Şimdi ben evet tecelligahım ama Allah'ın Hüsna isimlerini, Esma-ül Hüsna'yı tecelli ettirmek için bana ihtiyacı yok. hı hı. O her şekilde semavat ve arzın nuru olarak her an zaten tecelli etmekte. Ben benliğimi susturursam ben tecelligaha dönüşüyorum. Bu bana merhamet. Dolayısıyla benim ihtiyacım, karşı tarafın ihtiyacı yok ama orada o duyguya verdiğimde ben Allah'a demiş oluyorum ki burada acınacak bir durum var. Bir merhamet gösterilmemiş, onu da ben gösteriyorum. Bir iftira var yani burada. Dolayısıyla acıma deyince bence iş orada çok güzel belirmiş oldu. Aynı şeyi mesela hoşgörü kelimesinde de bulabiliriz. Hı Hani hı. hoş görüyorum. Ya bir üstünlük var bende, asimetri var yine değil mi? Çok güzel Evet. kelimeler gibi de aslında. Evet. Hani kelimeyi de iftira etmeyeyim, bazen gerçek manasında da kullanılıyordur ama böyle hoş görüyorum dediğimde bir kendime dönüp bakmam lazım. Yani ben kimim, kimi Hı hoş hı. görüyorum, neyi hoş görüyorum, neden kendimi üstün konumlandırdım diye. Bir de küçücük şeyi anlatayım sonra bırakayım yine sana. Benim bu kibirin çok sinsi olabildiğini böyle tersinden anladığım Yunus'un ilk bölümüydü. Yunus dizisinin Aşkın Yolculuğu. Tapduk Emre yolda yürüyor. Yunus Emre değil tabii o zaman. Kadı Yunus, kadı adayı yolda görüyor, laf atıyor. İhtiyar nereden gelir, nereye gidersin falan filan. Konuşuyorlar.
Kim olduğunu söylemiyor tabii ki Tapduk Emre. Neden sonra artık anlıyor, dergaha varıyor, şeyhim diyor ama diyor siz de çok mütevazi davrandınız. Hani ben anlayamadım sizin kim olduğunuzu. Tapduk da diyor ki mütevazi olduğumu düşünme kibrinden Allah'a sığınırım. Burada ben idrak ettim. Yani tevazi gösteriyorum, merhamet ediyorum, hoş görüyorum diyen bir benlik var orada. Alttan alıyorum da geldi birden içimden. Alttan alıyorum. Orada bir benlik var. Yani esas olan her zaman zor, kolay değil ama o müstakil benlikten kurtul. Benlik demiyorum yani benlikten kurtulmak demek doğru değil. Hani nefsi silen değil, nefsi bilen. Onun orada olduğunu bilmek. Çünkü benlik olmazsa ben hani tasavvuf yolunda yürüyenler, tekamül yolculuğuna çıkanlar için söylüyorum. Ben olmazsa ben o yolu yürüyemem. Benle yürürüm. Cüzi iradeyi külde eritirim. Yok dersem, ben yokum dersem bu bir inkar olur. Orada yahu. Yani o orada önemli olan onu nefsin şer pozisyonundan çıkarmak. Sonra Allah'ın bize izin verdiği yasal bene gider kişi. Ve burada veli olur aslında. Sonra yolda devam ederse o benlikten de kurtulur ki o makama ermiş işte Yunus Emre'ler, Mevlana'lar, İbnül Arabi böyle hazretler var. Ama bizim için en azından hani küçük kullar diyeceğim ama bak yine orada bile acaba küçük kullar derken tevazi mi gösteriyorum? Yani o çok sinsi o yüzden öyle söylemeyeyim ama en azından her kişinin ya da bu yolu yürümek isteyen her kişinin ilk hedefi o nefsin şer pozisyonundan, kibir kısmından kurtulmak olmalı. Yani şimdi dediğin gibi birbirinin içine o kadar geçmiş ki günlük hayatımızda da çok deneyimliyoruz. Hani şimdi burada bunun felsefesini yaparız ama günlük hayatta mesela karşımıza nasıl çıkıyor? Benim geçen de aklıma şey geldi. Bu diyelim işte yolda bir yaralı köpek görüyorsunuz. Herkesin merhamet duygusu kabarır ve orada bir yardım etmek. Yani böyle bir merhametin içinde nasıl bir kibir olabilir dediğinde orada işte vicdan hani dediğiniz o ben varım. Benim içimde bir vicdan, o vicdanda zaten pusula diye verilmiş, kendimi kalibre etmek için. Oradaki vicdan, onun önüne bir kap su koyup geçmek mi? Ama vicdan kelimesinin mesela İngilizcesine baktığınızda da oraya bir akıl koymakla alakalı da etimolojik altında öyle bir şey var. Oraya bir akıl koymak. Sakat köpek neden sokakta? Asıl belki de işte merhamet ya da kibirden kurtulmanın tek yolu oradaki o duygumuzu, o vicdanımızı geliştirmek. Ama bu işte İnsanlar için de böyle. Diyelim yardıma ihtiyacı olan biri var. Orada oraya bir vicdan koyuyorum dediğinde aslında oraya bir akıl koyduğunda sen yanlış giden bir sistemi düzeltiyorsun gibi. İnsanın kurduğu bir yanlış düzeni düzeltiyorsun gibi. Ama merhamet koyduğunda zaten kibre düştüğünde de Allah'ın kurduğu bir sistemi düzeltmeye kalkıyorsun gibi geliyor bana. Yani burası o kadar aslında dikkat edilmesi gereken ve zaten dediğin gibi sonucunda da eğer ben birine merhamet gösteriyorsam sonra da diyorum ki nankör oldu. Şuna bak ben acıdım nankör oldu. Acıma işte sonra acınacak hale düşersin gibi laflar mesela buradan çıkıyor. Halbuki acıdığın yerde akıl koyuyorsan böyle bir beklentinin içine de girmezsin. Orada bir sistemi yani insanın yaptığı yanlış bir şey düzeltmek bence vicdan ve merhamet öyle bakıldığında çok güzel. Ama Allah'ın koyduğu bir sistemi. Çünkü bilemezsin onun tekamül yolculuğunda da belki o acıyı yaşamak, onun içinden geçmek var. Ve ondan sonra çok büyük bir yükseliş var. Ama senin verdiğin ufacık bir hırka bir ekmek ile o yoldan yarım kalıyor belki. Onu da bilemiyor. Ne dersin? Çok güzel paslar verdin. Şimdi ilk söyleyeceğim, ilk duyulduğunda birçok kişiye ters gelecek bir şey olabilir. Bu Hı hı, uyarıyla başlayayım. Ama esasen sokakta sakat bir köpek var. Şimdi o önceki zihnimizin yazdığı hikayeyi bir kenara bırakalım. İşte ona bir insan zulmetti. Bunu bir bırakalım. Tabii hı ki hı, hiçbirimiz yüreğimiz dayanmıyor. Ama yolda sakat bir köpek gördük. Bir ayağı yok. Münevverciğim o köpek yemeğini yiyebiliyorsa, üreyebiliyorsa, yürüyebiliyorsa o köpek kendine acımıyor biliyor musun? hı hı, O farkında bile değil sakatlığının aslında. Ben yine kibre kapılarak ona acıyan benim. O hayatından çok memnun olabilir. hı hı, Şimdi ters geldi bazı insanlara biliyorum ama ne demek istediğimi umarım yakalayabilir herkes diye ümit ediyorum. Şimdi orada bir şey daha söyledin. Hani ben düzeltiyorum hissi. hı hı, Şimdi burada zaten kibir buradan geliyor. Hani Allah'a iftira ediyoruz dediğim kısım bu. Nasıl düzelteceğim peki? Yani evet ben
müdahale etmek istiyorum. Ben vicdanlı bir insan olarak bir şey yapmak istiyorum. Yapayım zaten. Zaten yaparım. Hani vicdan varsa zaten ben onu otomatik yaparım zaten. Orada iki şey düşünürüm ben. Kendi ilahlık hissiyatımı check etmek için iki şeye bakarım. Bir, ben düzeltiyorum yerine Allah bugün de benim elimle düzeltti derim. Ve bunun da bana bir lütuf olduğunu hatırlarım. Derim ki çok şükür bana kısmet ettin. Yani bu yine senin kuluna bugün bu merhameti sen gösterdin, beni vesile ettin. Bu benim için çok büyük bir mutluluk ve bir sevap, mutluluk nedeni. İkincisi de Allah'ım, yani ben merhametliyim değil, merhamet benden aktı. Ben Evet. sadece orada aracılık ettim. İkinci düşüneceğim şey de bir kedi olarak gelmekle bir insan olarak gelmek arasında belki bir saniye fark etti. Benim hiç dahlim olmadı. Allah beni bir saniye içinde farklı bir yaratık olarak da dünyaya gönderebilirdi. Bu beni üstün yapmıyor. Orada bile, yani ben kendimi kediyle köpekle bile aynı seviyeye getirebilirim aslında. Çünkü onlarda da Allah'ın bazı isimleri tecelli ediyor, bende de. Yani bu tercih benim değildi ve benim üstünlüğümle olmadı. Bunları hatırlamak bana iyi geliyor. İki şeye daha çok güzel paslar verdim. Bu nankör, yani ben merhamet ettim, o nankörlük etti. İşte bunlar bizim dunihi algı. Ne demekti dunihi algı? Bir ben varım, bir de Allah var. Yani Allah'ın dışı var algısı. Matrix diyorum ben ona. Matrix algısının olması, ben ve ötekinin kafamda oluşuyor olması duni algı. Duni algı oldukça, ben kendime müstakil benlik atadıkça, ben yaptığım her iyilikten beklentim oluşur bende. Bu kaçınılmazdır. Ben Münevvere şunu yaptım, şimdi ondan da bunu beklerim. Aa, o bana şöyle davrandı. Ama müstakil benlik kalktığında bunların hiçbiri olmaz. Yani veren el alan el kalmaz artık orada. Evet. Yaşam yaşama yardım eder. Tevhid bilincine doğru gidilir. En azından ilmel yakin olarak, yani bilgi olarak biliyorsak ve inanıyorsak tevhide, en azından bunu kendime hatırlatarak, tabii ki o algıda değilsem, duni algıdaysam, Matrix'te yaşıyorum ama biliyorum ki münevverle ben farklı değiliz. Ben münevverim, münevver ben aslında. Ben kendime yardım ediyorum ve bu her zaman karşıtlık esasıyla olmaz. Allah adıl ismiyle adalet olarak hep tecelli eder ama bazen sen Ayşe'ye yardım edersin, sana yardım Fatma'dan gelir. Bu yine sistemde bütünlenmiştir yani, ama kişi algı ve zanları nedeniyle iyilik yaptığı kişiden karşılık beklediği için çok acı çeker. Yani benim hep vurgulamak istediğim yer burası zaten. Biz kendi ızdırabımızın nedeni aslında bu algılarımız, egomuzdan, nefsin şer pozisyonundan dolayı inanılmaz derecede ızdırap çekiyoruz. Şimdi yine son olarak şaşırtacak bir şey söyleyeceğim. Hani acıma acınacak pozisyona düşersin. Ben bunun doğru olduğuna inanıyorum ama nasıl? Hep böyle ters köşe geliyorum ama bu böyle hani nefretle söylenen bir söylem olarak değil. Yine şuradan. Ben birine acıdığım zaman, yani ben yine Allah'a iftira ediyorum. Ben bizim hani Hazreti Musa Hızır kıssasında olduğu gibi Hazreti Musa da orada acıyordu. İşte çocuğa acıyordu mesela. Ama oradaki hikmeti göremediği için. Dolayısıyla bir de şöyle hadisi şerif vardır. Bir şeyi kınadığın zaman o şeyi yapmadan ölmeyeceğimize dair. Şimdi o zaman ben acıyorsam, kibre kapılıyorsam, benim acınacak duruma düşmem bu hadis kapsamında doğru oluyor. Şimdi hemen küçücük bu bir yine kıssa anlatıp sana bırakayım sözü. Çok da bilinen bir kıssa aslında. Sümbül Efendi Anadolu'da işte önemli bir zat, bir şey. Artık zamanı geliyor ve kendine en yakın müritlerini çağırıyor. Diyor ki size bir soru soracağım. Hanginiz bilirseniz o artık buranın yeni şeyhi olacak. Bir soru da şu. Sen Allah olsaydın bu hayatta neyi değiştirirdin? Birincisi diyor ki e, farklı şekillerde anlatılıyor ama ben hani vermek istediğim mesajla paralel olsun diye buradan anlatacağım. Birincisi diyor ki ben dünyadaki bütün katilleri ortadan kaldırırdım. Merhametli ya. İkincisi diyor ki ben bütün hırsızlıkları ortadan kaldırırdım. Üçüncüsü ben bütün hayat kadınlarını kaldırırdım. Sonra bizimkine geliyor. Sen ne yapardın? Ben diyor ölen bütün katiller yenisini yaratırdım.
Ölen bütün hırsızlar yerine yenisini, bütün hayat kadınları yenisini, yerine de yenisini yaratırdım. Çünkü Allah'ın sisteminde her şey merkezindedir diyor. Hı Sümbül hı, Efendi de diyor ki tamam diyor. Bundan sonra senin adın Merkez Efendi ve Şeyh sensin. hı hı, Allah'ın sistemini böyle okumak lazım. Her şey merkezinde. O hı yüzden hı, yani onda yok da bende mi haşa merhamet var. O yüzden hı acımak gerçekten gizli bir kibir oluyor. Oraya dikkat etmek lazım. Tüm bu söylediklerimi kimse merhametli olmayalım olarak umarım anlamıyordur. Haşa, tam tersine o benlik çıktıkça, zaten benlikten sıyrıldıkça dünya algıdan hı, benden sadece tecelli ediyor. Merhamet benden çıkıyor zaten. Ama hı ben o hı. merhamete sahip çıkmıyorum. Evet. Bilmiyorum, Bu demek anlatabildim değil mi? zaten, şöyle şimdi diyelim ben bir yanlış gördüm. Mesela bir kadın dayak yiyor. Ben orada tabii ki yapmam gereken neyse onu yapacağım. O başka bir şey. İşte onu demek istiyorum. Vicdan denen şey bu. Ben orada ne yapmam gerekiyor? İşte polise haber vermek gerekiyorsa polise haber vermek gerekiyor. Ama onun dışında ben diyelim polise haber verdim. Kadın da gitti dedi ki yok ben kocamla memnunum. Benim kocamla bir sorunumuz yok. Hani dedi ve sen dedi ki Allah cezanızı vermesin. İşte zaten başınıza ne geliyorsa hak ediyorsunuz gibi bir algıya düşmektense hayır ben yapmam gerekeni yaptım. Ama onu yaşamak zaten onun kaderi ve yaşamaya devam edecek. Neden? Çünkü o bilince gelmesi için hani herkes de diyor ya yanarak mı illa gelmemiz lazım? Pardon bir altını bile ateşe koymadan saflaştıramıyorsanız dünyada sen o ruhunu inmiş yoğunlaşmış ruhunu nasıl tekrar etere döndüreceksin? Nasıl yükselteceksin? İlla ki yanacaksın bir şekilde. Ama burada mesela yandığın şeylere dikkat edeceksin. İşte ben işte merhamet ediyorum, yanıyorum. Hayır, sen merhamet ettiğinde merhamet edilecek durumları kendine yaratıyorsun. Sürekli olupun içine dönmeye devam ediyorsun. Çünkü diyor ki hadi bakalım. Çünkü yazan yazmış. Ben sana bir tane daha yazarım. Oyna bakalım bir yüksek hatta level'dan. Bunu da yapabiliyor musun? En sonunda diyorsun ki sırtın kırılıyor, belin kırılıyor, kalbin kırılıyor. Hastalıklar buluyorsun ve anlıyorsun. Tamam ya benim ne gücüm var, ne iradem var, ne merhamet etme şeyim var. Aslında tek yapmam gereken ben burada dediğin gibi o içimdeki, göğsümdeki ateşi parlatıp kendi yolumda yürümem gerekiyormuş. Tabii ki yoluma çıkan insanlar illaki bana çünkü oralar hep ne samimiyet sınavları. Bakalım sen gerçekten vicdanlı bir insan mısın? Pusulanı doğru götürebiliyor musun? Kendini bana yaklaştırabiliyor musun? Yoksa oralarda takılıp acımaya devam ediyor musun? Mesela bir sürü hani dedin ya karşılıklı o hayvan yaratılmış, ben insan yaratıldım diye kendimi üstün görüyorum. Halbuki evini hayvanlarla dolduran insanların tek arayışı ne? Onların sevgisine ihtiyaç duyuyorlar. Sen onlar olmadan kendini sevebiliyor musun? O koyduğun her şeyde, herkeste sadece bir yansıma mı arıyorsun? Herkes gerçekten kendini sorgulasın. İşte evinizdeki bütün hayvanları dışarı atın diye demiyorum. Onlar orada niye duruyorlar? Ya da o sokaktaki köpek neden sakat? Neden sokakta ya? Mesela Kanada'da köpek göremezsin sokakta. O zaman bunlar vicdansız mı? Bunlar merhametsiz mi? Ne olmuş? Yani bir sistem var. Dediğim gibi eğer yanlış bir şey varsa sen birine bir konuda acıyorsan orada bir sistem bozukluğu var demektir. Ve o kulun yarattığı bir bozukluktur ama sen tanrısallıkla o işin içine girersen Allah da sana der ki sen değilsin Allah benim Allah sen kulsun acizsin sana verdiğim kadarını kullan orada bir irade göster orada bir akıl göster işte vicdan o zaten orada bir akla gelmek burada ne yapabilirim çünkü insan eliyle burada bir şey bozulmuş onu Allah'a nasıl yaklaştırabilirim o sistemin içinde gibi. Ne güzel bir ifade. Bayıldım. İnsan eliyle sistem bozulmuş. Onu Allah'a nasıl yaklaştırabilirim? Harikasın. Bu şeye çok katılıyorum Münevver. Bence en büyük tuzaklardan biri bu. Merhametli kişiler, yani ya da merhamet adı altında hani birilerinin her şeyine koşma, özellikle evlatlara. Bak, en büyük tuzak bence burada. Merhametli bir anne çocuğunun başına hiçbir şey gelmesin. Onu her şeyden korusun istiyor. Ama hiç kimse bir başkasının tekamül yolunu onun adına yürüyemez. O çocuğa, sen çok güzel söyledin, tekrar oluyor aslında, ama o çocuğa o ders öğretilecekse, o yaşatılacaksa, ki yaşatılacak çünkü kendini bile bile Rabbini bilecek herkes. Kendimiz bize hep bildirilecek. İşte tasavvuftaki ayna ile anlatılır. Ben gösterilir başka kişilerde. Beğenmediğim kişilerde, eleştirildiğim kişilerde ben aslında hep kendimi görürüm. Bunlar bana yaşatılır. Hiç kimse beni bu derslerden koruyamaz. Ben de evladımı koruyamam. Anne de buraya çok dikkat etmek lazım.
ya da kendi annemize de olabilir, başkasına da olabilir. Biz kimsenin tekamül yolunu yürüyemiyoruz. İzin vereceğiz. Herkese izin vereceğiz. Biz de kendi tekamül yolumuzu yürüyeceğiz. Hı Mesela hı. anneyle de bazen mesela anne geliyor, oğlu işten gelmiş, işte aynı evde yaşıyorlar diyelim ki hala. Anne oğlu yorgun argın işten gelmiş ki benim de şu işim var, sıkıntılarını söylüyor, şikayetleniyor vesaire. Oğlu da annesine hem saygıdan hem belki Kur'an-ı Kerim emrettiği için hem de merhametle annesini sürekli alttan alıyor. Şimdi burada İbnül Arabi der ki esmalar arasında denge kurmak esastır. Yoksa sen bir esmaya aşırı sahip çıktığın zaman zaten o kibir demek. Oradan alır yürürsün ama başka bir yerdeki dengeyi bozarsın. Şimdi burada kişi annesine ne yapmış oluyor? Aslında annesinin sevgi isteme şekli bu. İlgilen benimle diyor. Ona onu vermeyip, anne bak ben yorgunum, yemeğimi yiyeceğim, uzanma ihtiyacım var. Ama dur ya, senin de yanaklarını ne zamandır sıkıştırmamıştım. Oy canım deyip bir tane öpse annesi böyle şey olacak. Aa, aslında ihtiyacı buydu. Hı hı. Buydu, sevgiydi ihtiyacı. Onu verince şey bitti. Oradan ay bana şunu yap, bunu yap, o talepler bitti. Yani merhamet adı altında karşı tarafı zalime de dönüştürebilirim. Ve bu onun akıbetini bozar. Bu kişi benim annemse ne kadar üzücü bir durum. Yani ben anneme merhamet ediyorum diye ya da saygıda hürmet ediyorum diye onun akıbetini bozuyorsam. Mesnevi'de küçük bir hikaye vardır. Bir tane çocuk çeşme başında testisiyle gitmiş çeşmede suyu doldurmaya çalışırken azarlanmış. Gitmiş ağlaya ağlaya belki tokat değmiş olabilir. Sormuşlar evde söyledin mi karşı tarafa? Yok söylemedim. Hadi tekrar gidiyoruz. Gittiklerinde adamın öldüğünü görmüşler. Ve buradan diyor ki Mevlana Hazretleri, adamın zalim ölmesine neden oldu. Yani ben merhamet duyguları adı altında karşı tarafı zalim yapıyorsam ona kötülük Hı ediyorum hı. demektir. Ya da mesela sokakta, sen sokaktan çok güzel bir örnek verdin. Ben de başka bir tane vereyim. İşte üstü başı kirpas içinde bir çocuk mesela acınacak durumda tırnak Hı hı. içinde. Diğeri de gayet bakımlı bir kadın veya adam olsun yani belli ki varlıklı. Bunlar böyle bir tartışma halindeler. Mesela çok merhametli bir kişi hemen gidip çocuğun tarafını tutmak isteyebilir. Hı Hemen hı. onu savunmak isteyebilir. Ama belki adil olan karşı tarafın tutulması olabilir. Belki haklı Hı olan hı. o olabilir. Ya zaten haklı haksız tartışmasına hiç girmemek lazım. Bize göre farklı, Allah katında farklı ama benim oradaki merhamet yani Rahman ve Rahim esmasının peşine düşerken isminin hakkını veremiyor olabilirim. Adaleti bozuyor olabilirim. Hı hı. Dolayısıyla esmalar arasındaki dengedir der. Esas Hı olan hı. Muhittin İbn Arabi. Benlikten de böyle kurtulunur der. Yani benlikten kurtulmak yine dedik ama ilahlıktan değil, Hı hı. tanrıcılıktan Hı ancak hı. böyle kurtulunur. Son diyeceğim de yine sana sözü bırakmadan önce merhametli kişiler merhamet adı altında mesela sınır koymakta da zorlanabilir. Hayır diyemeyebilir. Ama unutmayalım ki kişinin kendi hakkını kendine teslim etmemesi de nefse zulümdür. Sınır koyamamak yani iyi insan olma hedefi, merhametli insan olma hedefi bizi yanıltabilir. Esas olan kendin olmaktır. Sen çok güzel söyledin. Allah'a yaklaştırmaktır sistemi. Şimdi sen anlatırken şey geldi aklıma, böyle biz yürüyüş yolunda yürüyoruz. O da tam lisenin arka tarafı. Çocuklar kavgaya tutuşmuş. Yani iki kişi kavgaya tutuşmuş. Ben hemen gidip katılmak istiyorum ama bir sürü çocuklar da zaten ayırmaya çalışıyorlar. Oğlum beni tuttu. Biliyor uyumu. Anne dedi biz yürümeye devam edelim dedi. İçim cız etti böyle bir. Dedim ki sistemde bir şey var ve yardım etmiyor. Acaba çocuğum yani duyarsız biri mi olacak dedim. O korkuyla konuşmaya başladık o konuda. Anne dedi şimdi o olayın içinde dedi ikisi de varsa belli ki biri yürüyüp gitmemiş. İkisi de o işin içine girmiş dedi. Wow dedim, doğru düşünüyor. Ama mesela ya dedim kaçmaya çalışmış kaçamamışsa tutmuş o onu içeri çekmişse dedim. O zaman dedi de orası okul dedi. Zaten okulun arka bahçesi biliyorsun dedi. Okulun sistemi gelip orada ayırması lazım. Yoksa biz de diğer o etraftaki savrulan tokatlardan birini yiyen insanlardan biri olabiliriz. Çünkü bizim elimizle düzeltebileceğimiz bir durum yok burada dedi. Wow dedim, çocuk yani orada o kadar büyük bir farkındalığa geldim ki dediğim gibi ben normalde dalarım. Ayrılın bakayım çocuğum falan derim belki. Ama ne alakası var yani, senin orada ne işin var? Dediğin gibi o iki insan kendini oraya getirmiş.
Bir de benlik dediğimiz şeyde de şu çok önemli. Mesela sen anlatıyorsun, bu dünya algı bana şey gibi geliyor. Paradigmalarımız gibi geliyor. İşte sıyrılmamız gereken, kırmamız, kabuğumuzdan atmamız, gerçekten kendimizi, özbenliğimizi bulmamız için soymamız gereken soğan kabukları gibi de tasavvufta anlatılan kısmıyla. Şimdi oraya giderken mesela ilk anne karnında büyürken hani ikinci beyin olarak bağırsakları diyorlar ya. Aslında bir hocam da şey demişti. Aslında ilk beyin bağırsaklar. Çünkü ananızın karnında onun bağırsaklarından besleniyorsunuz. Aslında bilinç dışı alan dediğimiz şey annenizin genetik ve epigenetik aktarımı. Onun o anki duygusu bilmem nesi, onun o anki yargısı. Zaten bir ömür boyu da ya annenize nefret ederek geçiriyorsunuz ya özenerek geçiriyorsunuz. Ama hiçbirinde de gene kendiniz olmuyorsunuz. Ben kimim algısına gelebilmek için işte o ilk beynin oluşturduğu o bilinç dışında sıyrılıp kendimizi fark etmek. Bunun içinde ne oluyor? İşte deneyimler yaşıyoruz. Ama sonra şey düşündüm. Eğer bu zaten benim algımdan sıyrılmışsa şükür, öyle en azından o taraftan bir deneyim yaşamayacak. Yaşayacaksa o da tabii ki başka deneyimler yaşayacak ama o an öyle bir sevinmeye gelmiştim. Benlik dediğimiz şey işte gerçekten seni buraya ne için gönderdi? Hangi sorumlulukla gönderdi? Onu bulmak. Hani hep diyoruz ya işte potansiyelimizin en iyi versiyonu. Aslında potansiyelimizin en iyi versiyonu dediğimiz şey gerçekten sırat-ı müstakim dediğin, dosdoğru yürümen gereken, seni hiçbir şekilde engellemeyecek. İşte oysa tam orada verip devam etmek, ondan bir şey beklememek. Çünkü beklemek durmak demek o yolda. Değil mi? Yani o yüzden benim sırat-ı müstakimde ilerlemem için vermem gerekenleri vere vere. Çünkü dedin ya hani benden veriyor. Ben vermiyorum. Ver dedi verdim. Söyle dedi söyledim. Yap dedi yaptım. Hadi eyvallah. Benim gitmem gereken bir yol var gibi direkt ilerlemek ve geriye bakmadan yürümek, düşmemek için belki de. Çok güzel bir program oldu. Gene teşekkür ediyorum. Bu yüzden Harikasın. eklemek istediklerim Müsaaden varsa varsa alayım. bir iki şey Tabii daha tabii. Bak. eklemek isterim. Senin hep güzel oluyor gerçekten. Ben de çok keyif alıyorum böyle paslaşa paslaşa. Şimdi sistem kelimesini çok kullanıyorsun. Benim de çok hoşuma gidiyor hakikaten. Seni değil, kendimi doğru ifade, yani seni düzeltmek için değil. Beni yanlış anlarlar mı diye bir endişe duyduğum için senden de pas alarak şunları söylemek istiyorum. Şimdi şeyde dedin ya, önümde bir şey olursa müdahale etmek. Benim kastettiğim biz hiçbir şeye müdahale etmeyelim, önümüzde ne olursa olsun bu değil. Çünkü aslında vurgulamaya çalıştığımız senin de benim de merhametin benden tecelli edecek olması. Eğer ben o an seçildiysem, dolayısıyla benim bir şeye müdahale etmem gerekiyorsa ederim zaten. Yani ettirilirim. Kişi yani çok benliğiyle düşünmezse zaten o müdahale yapılır. Sana da lütfedilir bu. Oğlunun bakış açısını da çok beğendim bu arada. Çok güzel bir analiz yapmış maşallah. Şurada şunu vurgulamak istiyorum. Bazen ego o kadar sinsi hareket ediyor ki çok da böyle korkarak söylüyorum ama mesela Filistin olayları hani çok şükür şu an bambaşka bir boyutta ama ya da bir deprem olduğunda içinde bir insanın içinde şöyle bir şey oluyor. Bas bas bağırayım, işte Filistin olaylarıyla ilgili sosyal medyada çok söyleyeyim veya kalkayım deprem alanına gideyim. Şimdi burada bile Münevverciğim, inan burada bile ilahlık hissiyatı karışabiliyor. Çok dikkatli olmak lazım. Kişi yani o tanrısal benlik, ilahlık hissiyatı kahraman olmak istiyor aslında. İhtiyacı var buna çünkü. Hani Karpman drama üçgeni oradaki şeyleri çok güzel anlatır. Kişi ki zaman zaman mazlum olmayı seçer, kurban psikolojisinde kimi zaman zalim, kimi zaman da kahraman. Yani oraya benim bir dikkatlice bakmam lazım. Mesela şu deniyorsa şu an deprem alanına kimse gelmesin. Çünkü artık koordinasyon sorununa neden oluyor. İşte bunu duyduktan sonra kişi hala yok benim yapabileceklerim var diye gidiyorsa nefsi için gidiyor demektir. Dikkat etmek lazım diyorum. Ve Filistin'e hani yardım gönderilebilir, bir sürü şey yapılabilir. Ama orada şuna dikkat etmek lazım. Hemen gözümün önündeki bir şeye yardım edebilmekle yardım edemeyeceğim şeyin sürekli delikanlılığını yapmak arasında cidden bir fark var. Ve ben şuna çok inanıyorum. Her bir kişinin bütün kainata yaşama en büyük hediyesi kendi benliğinden, zulmani benliğinden kurtulmaktır. Çünkü kişi ben adına ben demekten vazgeçip Allah adına ben demeye başladığında Allah artık onun nuru o kişiden yayılacağı için güzel enerjiler yayılır. Hatta şey diye söylerler yani işte frekansı yükselen kişi çevresindeki şu kadar kişiyi
şifalandırır diye de söylenir. Dolayısıyla bizim hep bakmamız gereken yerin burası olduğunu ben düşünüyorum. Harikasın. Yani o zaman şimdi toplayalım. Biz ne Olur. konuştuk? İşte Olur. merhameti konuştuk, kibri konuştuk ama bunların bizi aşağı çekebilecek duygular olduğunu, oralara dikkatli bakmamız gerektiğini, aslında vicdan denen şeyin içinde akıl olan hareketler olduğunu, fazla aşırıya kaçmamak gerektiğini, aslında hiçbir duygunun holiganı olmamak. Mesela bir yerde bir Ha. holiganlık varsa orada bir şey var gibi bir bakmak lazım. Beni gölgem nereye çekiyor? Hadi Carl Gustav Jung'dan da bahsedeyim azıcık. Yıldızım anmadan kapatmayalım. Şimdi yan yan bir koçum deyip Evet. anmazsam da ayıp olur. Gölgem beni nereye çekiyor? Burada ne göstermeye çalışıyor? Hani oradakiyle savaşmak, mücadele etmek. Onun lehinde ya da aleyhinde. Bakın, gölgenizin lehinde ya da aleyhinde de savaşıyor olabilirsiniz. Doğru. O yüzden hani oralara dikkatli bakıp orada bir denge getirmek çok kıymetli. Çünkü dediğin gibi hepimizi bu dünyada bedenleyen, işte Eles Bezmin'de ne diyorlar? Herkes söz verdi, indi. Herkes söz verdi, indiyse bir zahmet herkes sorumluluğunu bilsin. İşte koçluk da burada bence çok kıymetli. Ben burada hangi sorumluluk için varım? Ben burada ne yapmak için varım? Onu bulmak çok kıymetli. Buyurun, Müthiş. son sözlerini de alayım. Benim son sözüm de şu olsun. Zulmani benlik orada durdukça kibir hep orada olacak ve kibir her şeyi gölgeleyecek. Kişi namaz kılarken bile ben ne güzel namaz kılıyorum diyecek orada, yani karışacak. Tabii ki onu fark eden de bir taraf oluyor ve nefsi levvame de oluyor ama kibirden kurtulmanın tek yolu bu zulmani benlikten kurtulmak. O yüzden bundan rahatsız olan kişiler olarak zaten bu yolda yürüyoruz. Çok teşekkür ediyorum Münevverciğim. Yine seninle Ben çok teşekkür keyifli bir ederim. sohbet oldu. Harika. Ama şimdi burada dinleyecek olanlara bir dakika bir şey söyleyelim. Çünkü namaz Hı, konusu çok kıymetli gerçekten. Hani hı, namazmış, meditasyonmuş, bazısı için yürümekmiş ya da düzenli yaptığı her hareket. Aslında hani benim sistem diye bahsettim. Allah'ın kurduğu bir sistem var. Bunu yani sürekli paylaşımlarımda da yapıyorum. Matematiksel bir sistemin içindeyiz ve hı. böyle bir sistem kurmuş e, Yaradan ve siz münezzeh misiniz bundan bir düşünün. Bence değiliz. Biz de onun içindeyiz. Biz de onun işte fraktallar şeklinde hiçbiri birbirine benzemeyen parmak izleriyle dediğim gibi görevli gönderilmiş. Her birimizin bir görevi var. Bunu fark etmek bir kere çok kıymetli. Ama işte bu namazmış bilmem neymiş zaten seni o sistemde Satürnyen özellikler verdirmeye çalışıyor. Yani düzen, disiplin. Çünkü düzen disiplin içinde zaman düzgün kullanılır. Hani o zaman çartı da yaparız ya. O en sondaki ne önemli değil, ne acil değil kısmı Değil. Evet. herkesin boş olması gerekir ki diğer taraflara bıraksın ya da kendisini düşünsün. Ben ne için buradayım? Herkes o chart'ı da tekrar yapsın. Bir önceki programda da bahsetmiş olacağım ondan. Oraya da gidip izlesinler olmazsa. Orada ne önemli ne de acil olan şeyleri lütfen hayatınızdan çıkarın. Duyguları, insanları ki işte o düzenli yapabildiğiniz şeyler sizi ana getirsin. Çünkü onların bütün niyeti ana getirmek. Yoksa ben kıldım, Senem kılmadı. Yapmak için değil. Sen orada kıldın, secde ettin, ana geldin mi? Ana gelip kendinde bir şey fark ettin mi? Zaten fark edersen korkundan başkasının ne yaptığına ne yapmadığına bakmıyorsun. O yüzden korkmuyorsan, bu düşüncedeysen bir zahmet oraya tekrar bak. Üst üste istiyorsan kazalara da devam et ama istediğini yap. Sadece bilincini getirmen lazım. İşte hani vicdan dediğimiz şey o. Pusulanı görebiliyor musun gözünü kapattığında? O zaman zaten Allah sana bir şekilde yollarını gösteriyor ya da sana yollarını gösterecek insanları karşına çıkarıyor. O yüzden çok kıymetli. Çok teşekkür ederim. Biz gene başka konularda konuşuyor oluruz diye düşünüyorum. Bence de biz bayağı bir konuşuruz. Yani namaz konusunu ben de çok önemsiyorum. O Evet. yüzden cevap vermeyeceğim girersem hakikaten, ama sadece şunu Çıkamayız. söyleyeyim. Tam bunu bir daha konuşalım diye Olur, not olur. alalım. Ben çok sevdiğim bir konu salat, Hı hı. memnuniyetle. Sadece şunu söyleyeyim. İlk secde yokluk secdesidir. Olması gereken budur. Kişi secdede yok olmak. Yok olan kişi zaten ben kıldım, o kılmadı diyemez. Hı hı. Diyorsa yok olamamışızdır. Hı hı. Kendimi azade görmeyeyim, kendimi de katarak söyleyeyim. O yüzden kişinin hep dikkatle kendini izlemesi. Yani dönüyoruz, dolaşıyoruz, buraya geliyoruz açıkçası. Aynen, çok kıymetli. Çok teşekkür ederim. O zaman Ben de bizden çok de teşekkür bugünlük bu kadar olsun. Bir sonraki programlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz. Hoşçakalın.